Merhaba sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem güzel hem kolay iki sırada harika bir model yapacağız. Modelimi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, eşinize, çocuğunuza, dilediğiniz tüm örgülerde kullanabileceğiniz gerçekten iki sırada şahane bir model yapacağız. Evet sevgili hanımlar, bu çok kolay ve güzel, basit olan modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz ipinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Evet güzel hanımlar, altın ilmeğin şöyle güzel bir ipini, mavi rengini kullanacağım. Hem kızlarda hem erkeklerde, bay ve bayan örgülerinde bu modeli kesinlikle ve kesinlikle kullanabilirsiniz. Özellikle yeleklerde, şallarda, atkılarda, berelerde muhteşem bir model. Şöyle ben lastiğimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Bakın şöyle orta kalınlıkta bir iş. 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi 3,5 milimde şişleri kullanacağım. İlmek sayılarıma gelince sevgili hanımlar, ne yaparsak yapalım. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yani 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek. Yani 2 ve 2'nin katlarını yapıyoruz. Bir ilmek fazladan atıyoruz modelimizi tamamlamak için. Evet, şimdi modelimizi hemen anlatımına geçelim. Biz modelimizi ön yüzden kuracağız arkadaşlar. Lastiğinizi öreceksiniz. Ön yüzden modelimizi, desenimizi kurmaya başlayacağız. Lastik örerken sevgili hanımlar sizlere bir püf noktası vereceğim şimdi. Lastik örerken arka yüzden lastiğinizi kuruyorsanız hemen kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğin düz olmasına dikkat edeceksiniz. Şu ilmeğin bakın, lastiğinizi örüyorsunuz ya, buradaki bu ikinci ilmek, kenar ilmeğinden sonraki ikinci ilmek ters ilmek değil düz ilmek olsun. Buna dikkat edin. Çünkü biz modeli kurarken ters ilmek düz ilmeği atlayıp ters ilmekten kuracağız. Ve hani bu modelin kuralı bu arkadaşlar. Bir ters bir düz yaparsanız modelinizin lastiğini kesinlikle ön yüzde bu ikinci kenar ilmeğinden sonraki bu ikinci ilmek düz ilmek olsun. Şimdi desenimizi kurmaya başlayalım hanımlar. Yine Google Trend, YouTube Trend modellerinden şahane modeli sizlere anlatıyorum. Modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın dediğim gibi buradaki düz ilmeği atlıyorum. Hemen yanında bir ters ilmek var bakın. İlmeğin içine değil bir altından, bakın şu boşluğundan, ilmeğin şu boşluğundan bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Bakın bir kez doluyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir desenimizi kurduk şimdi hanımlar bakın. Şimdi ikinci model. Bakın düz ilmeğim burada. Hemen yanında ters ilmeğim var. Ters ilmeğimin içinden değil, yani şu şekilde değil. Bakın şöyle altından, bir altından ilmeğe girerek bir ilmek alıyoruz. Şişimizi dolayıp bu iki ilmeği de birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Bakın ikinci desenimi de kurdum. Yine düz ilmeğim ve yanında ters ilmeğim var. Hemen ters ilmeğin kendinden değil bir alt sırasından ilmeğe girdim. Şişimi doladım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde. Yine düz ilmeğimiz ve ters ilmeğimiz bakın. Ters ilmeğin bir alt sırasından ilmeğe girdik. Bir doladık. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Şimdi ilmeklerimiz bakın 2 ilmek üzerinden 3 ilmek yapmış olduk. Bir ilmeğimiz artmış oldu. Bu artan ilmeği de arka sırasında keseceğiz arkadaşlar. 2 sırada muhteşem bir model olacak. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yine düz ilmeğim. Bakın ters ilmeğin içinden girerek bir alt sırasından ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Şimdi bu dolamayı unutmayın arkadaşlar. Arada doluyoruz ya. Düz ilmeğin hemen yanındaki ters ilmekten bakın bir altından girdim, bir doladım. Bakın bu dolamayı unutmayın. Modeliniz bozulur. 2 ilmeği de birlikte ördüm. Yine düz ilmeğim ve yanında ters ilmeğim. Hemen bir ilmek aldım, ilmeğin içinden girdim. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Evet sevgili hanımlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, son kez birlikte yapalım. Kenar ilmeğim, bakın ters ilmeğimin hemen bir altından girdim. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Kenardaki düz ilmeğimizi düz ördüm. Hemen kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin birinci sırasında bakın hanımlar bu işlemi yaptık. Modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Yani modelin son sırasındayız.
Şimdi bakın ilmeklerimiz üçerli gruplar halinde. Bakın 3, 3, 3 üçerli gruplar halinde. Fazla ilmeğimiz var. Onu keseceğiz bu sırada. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Buradaki ön yüzdeki bir tane düz ilmeğimiz vardı. Bakın arka yüzde ters. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bakın. Bu iki ilmeği birlikte ters olarak ördük. Bu şekilde. Buradaki ilmeğimi bakın düz olarak örüyorum. Uzun ilmeğimi birini düz olarak ördüm. Şimdi burada bakın bir tane uzun ilmeğim kaldı. İpi kendimden tarafa alıyorum bakın. Bu ilmeğim ve bu ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Bakın. Hemen yine bu uzun ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine bir uzun ilmeğim kaldı. Bakın ipi kendimden tarafa alıyorum. Uzun ilmeğim ve buradaki ön yüzdeki bakın şu ilmeğin başındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Hemen şu uzun ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar bakın uzun ilmeğimin ikisini birlikte ters. Ortadaki ilmeği uzun olanı düzü düz örüyoruz. Sondaki bakın birinci uzun ve diğer 3 ilmeğin birincisiyle bu biten ilme modelin birinci son ilmeğiyle ikisini bir örüyorum. Bir düz örüyorum. Sonra yine bu iki ilmeği birlikte. Sıra sonuna kadar arka yüzde bu işlemi yapıyoruz. Yani arttırdığımız ilmeği keserek ilmek sayılarımızı eski sayısına geri getiriyoruz. Bir düz, tek kalan uzun ilmekle hemen bu 3 ilmeğin ilk birinci ilmeğin ikisini beraber ters örüyoruz. Bir düz yapıyoruz. Ortadaki ilmek bir düz. Hemen sondaki ilmek ve diğer 3 ilmeğin birinci ilmeği ile ikisini bir ters. Ortadaki ilmek düz, 2 ilmek ters. Bakın şu ilmeklerin 3 ilmeğin ortasındaki ilmek düz. Bakın düz, 2 ilmek ters. Ortadaki ilmek düz, 2 ilmek ters. Modelin ikinci sırasında da bu işlemi yapıyoruz. Bakın ortadaki ilmek düz, 2 ilmek ters. Ortadaki ilmek düz, 2 ilmek ters. Ortadaki ilmek düz, 2 ilmek ters. Evet, çok kolay gördüğünüz gibi hemen bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. 2 ilmek ters, bir düz. Bakın 2 ilmek ters, bir düz. Hemen bir ters ve kenar ilmeği. Evet, modelin arka yüzünde de bakın yaptığımız işlem bu. Şimdi sizlerle bir model kurmuş olduk sevgili hanımlar bakın. Model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model olacak. Şimdi ikinci bir model daha yapalım, daha anlaşılır olsun arkadaşlar. 2 sırada kendini tekrar eden modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğimden sonra gelen ilk ilmeğim düz ilmek. Yanında ters ilmeğim var. Ters düz ilmeği atlıyorum. Bakın şu ters ilmeğin hemen içinden geçerek bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde. Yine düz ilmeğimi atlıyorum. Ters ilmeğin bakın bir alt sırasından içinden geçip bir kez dolayıp iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine düz ilmeğimi atlayıp ters ilmeğime geçiyorum. Bakın ilmeğin içinden değil bir alt sırasından şuradan içinden geçip bir kez doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Düz ilmeğimi atlıyorum. Ters ilmeğin içinden geçip bir alt sırasından bakın. Bir kez dolayıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Evet, model ilerledikçe bu şekilde devam edecek. İkinci modelin birinci sırasında bu şekilde yapalım. Evet, ikinci modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem çok güzel. Sondaki bir ilmeği düz, kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Şimdi modelin ikinci sırası arka yüzündeyiz. İkinci modelimizin ikinci sırası. Şimdi burada ilmekler yine gördüğünüz gibi bakın üçlü gruplar halinde. 3, 3, 3, 3. Şimdi bir ilmek fazlamız olduğu için eksilteceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın baştaki şu düz ilmekle hemen şu 3 tane ilmeğim yani 3. ilmeğin 1. ilmeği ile buradaki ters ilmeği ikisini beraber örüyoruz. Kesiyoruz yani bakın ilmeğimizi eksilttik. İlmek şimdi şu ortadaki ilmeği düz. Bakın tek kalan uzun ilmeği de yine buradaki 3 ilmeğin 1. ilmeği ile birlikte ters olarak örüyoruz. Yine ortadaki ilmek düz. Yine uzun ilmeğim ve 3 ilmeğin 1. ilmeği ile ikisini beraber ters. Bu şekilde. Ortadaki ilmek düz.
Uzun olan bir son ilmeğim ve buradaki 3 ilmeğin birinci ilmeğiyle ikisini beraber ters. Bir düz, iki ters yapıyoruz yani sizin anlayacağınız. O kadar kolay bir model. Şöyle 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir düz. 2 ilmeği birlikte ters, bir düz. Ortadaki ilmek düz. Bak unutmayın. 2 ters, bir düz. Sondaki ilmek ve yeni 3 ilmeğin başındaki ilmeğin ikisini birlikte ters. Bir düz. 2 ters, bir düz. 2 ters, bir düz. Evet, ikinci modelin arka sırasında da bu işlemi yapıyoruz. Evet, arka yüzde de bu işlemi tamamladık hanımlar. Bakın şimdi modelin ön yüzündeyiz. Şöyle biz 2 model yapmış olduk. Hem kolay hem çok güzel. Tekstil tipi de lastik kullandım gördüğünüz gibi. Harika bir model. Şimdi ben birkaç model daha yapayım. Biraz ilerlemiş halinde görün sevgili hanımlar. Bu modeli kaçırmayın diyorum. Bu model 10 numara 10 yıldız bir model arkadaşlar. İlerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben şöyle modelimi biraz ilerlettim geldim. Çok çok güzel oldu. Bakın şöyle arkadaşlar, harika bir model. Bu modeli kaçırmayın diyorum hanımlar. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. Hem bebek örgülerinde hem yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz bluzlarda, hırkalarda, yeleklerde, kazaklarda kullanabileceğiniz, bebek takımlarında, bebek battaniyelerinde, yani dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz hem şık hem güzel harika bir model. Bakın arkası da bu modelin ayrı bir güzel hanımlar. Dilediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Bakın modelimizin arkası da ayrı bir güzel. Gerçekten arkası da ayrı bir güzel. Şöyle çok beğendiğim bir model arkadaşlar benim bu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte sizler de bu güzel modeli yaparsınız. Dilediğiniz tüm renklerle yapabileceğiniz harika güzel bir örgü modeli. Şöyle tekstil tipi bir ip kullandım sevgili hanım. Model lastik kullandım. 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekle de desenimi kurdum. 3,5 milimde şişlerimi kullandım. Ve böyle güzel bir modelim oldu. Ben altın ilmek BİM'den almış olduğum daha önceki zamanlarda bir ipi kullandım. Dilediğiniz tüm iplerle yapabilirsiniz. İnce iple yaparsanız model biraz daha küçük düşer. Hafif orta kalınlıkla iplerle yaparsanız çok güzel olur. Bu modelden şal harika olur. Şal yapmak isteyenler bu modeli kaçırmasın. Yelek, hırka, atkı, bere, süveter. Ne yapmak isterseniz sevgili hanımlar. Modelimizin ön yüzü ayrı güzel. Bakın arka yüzden ayrı bir güzel model. Evet, bugün sizlerle bu güzel modelin çalışmasını yaptık sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu modeli paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir beğen atmayı unutmayın sevgili hanımlar. Evet, eğer yapma imkanınız yoksa, zamanınız yoksa kaydet var. Kaydetten izleyebilirsiniz daha sonrasında. Bir de ben videolarımda açıklama yapıyorum, yurt dışındaki arkadaşlarımız anlayabilsinler diye kendi dillerine çevirerek yazılarla, hemen videonun altı içinde geçen yazılarla videolarımızı anlamaya çalışıyor yurt dışındaki arkadaşlarımız. Eğer sizler bu yazıyı görmek istemiyorsanız hemen videonun şu köşesinde CC yazıyor. O CC'den arkadaşlar tıkladığınız zaman sizin yazılarınız kalkar. Siz yazısız videoyu rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. O yazılar yurt dışındaki arkadaşlarımız için. Evet sevgili hanımlar, bugünlük modelimiz bu kadardı. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.